Renault Koleos'la birlikteyiz. Renault Koleos ile önümüzdeki günlerde sıkça duracağımız açık ve net. Aracın ön kısmına baktığımızda kalıcının büyüğünü, kalıcının yüksek hacmi olduğunu söylememiz oldukça haksızlık olur. Çünkü bu D segment bir SUV ve aynı Talisman'da olduğu gibi C formlu farlar ki buna biz Pure Vision adını veriyoruz. Oldukça güzel. Peki aracın genel hatları itibariyle baktığımızda, uzunluğuna baktığımızda araç 4.67 metre yani 4.7 metre civarlarında oldukça başarılı ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Çünkü buradaki krom detaylar ve buradaki hava giriş detaylar oldukça başarılı. Peki aracın arkasına bakacak olursak, genel detaylardan ziyade arkasına bakacak olursak, aracın arkasındaki detaylar aynı benim Megane'da söylediğim gibi stop grubu gerçekten de Renault'un önümüzdeki günlerde karakteristik çizgisini yansıtacağı bir gerçek. Bagaj ve arka hacme baktığımızda ise şöyle göstereyim size. Koleos'ta 624 litre bir bagaj hacmi mevcut. Ancak elbette bu koltukları yatırdığınız takdirde 1690-1700 litreye kadar burada biz hacim elde edebiliyoruz. Aynı şekilde burada ufak parçalar içinde bir saklama alanı düşünülmüş. Bence gayet şık ve saklama alanı konusunda, bagaj hacmi konusunda oldukça memnun edici seviyelerde. Teknikli kapı sayesinde aynı şekilde açabiliyoruz ve bu şekilde kapatabiliyoruz. Krom detaylara baktığımızda burada zaten bize premium araç algısına oldukça yüksek seviyede yaşattığı bir gerçek. Peki aracın içine bakacak olursak şöyle göstereyim size. Aracın arka koltuğu bence biraz daha uğraşsak kesinlikle bacak üstüne atabileceğimiz şekilde. Ben burada neredeyse bir 2 karış bir boşluk görüyorum ki baş mesafesinde hiç de fena değil. Bir karış burada bir baş mesafesi varken burada 1,5 karıştan fazla bir diz mesafesi olduğunu görüyoruz. Kolçak kısmına baktığımızda kolçak kısmına dahil deri kaplamanın yer alması bize premium algısını aynı D segment Talisman'da olduğu gibi yüksek seviyelerde gösteriyor. Birçok D segment SUV'de olmasa da bu araçta düşünülmüş arkada oturan yolcular için 2 USB girişi, 18'lik bir çıkış ve klima kanalı burada bizi karşılıyor. Bence bu oldukça ince düşünülmüş ve güzel bir detay. Çünkü birçok segment, birçok D segmenti araçlarda 400-450 bin TL vermemize rağmen biz bu detaylara ne yazık ki ulaşamıyoruz. Peki aracın sürücü koltuğuna bakacak olursak hep birlikte bir sürücü koltuğuna göz atalım. Aracın sürücü koltuğuna baktığımda bir kere öncelikle D segmenti SUV olduğunu sizi sonuna kadar hissettiriyor. Çünkü alttan kesik bir direksiyon sistemiydi ve oldukça ele oturan etli bir direksiyon sistemiydi. Burada bizi karşılıyor ki aracın biraz da yüksek olması zaten size SUV olduğunu açık ve net size burada benimsetiyor. Peki ergonomisine baktığınız zaman şu an koltuk bana göre ayarlı ve kesinlikle aracın önünü görüyorum. Aynadan baktığımda herhangi bir kör noktayla karşılaşmasam da koltuk başlıklarının, araktaki koltuk başlıklarının biraz yüksek olması sebebiyle ne yazık ki görüş mesafesinde bir daralma var. Ancak o da çok göze batmıyor. Ekrana baktığımızda ikon pakette standart olarak gelmeyen çünkü ikon pakette daha küçük bir ekran yer almakta. Bu ekran için ek ücret ödememiz gerekiyor. Ancak onun haricinde burada görmüş olduğunuz gibi aynı Talisman'da olan eko tuşları ve böyle klima kontrolü açık ve net gayet basit bir şekilde kontrol edilebiliyor ki zaten bu ekranda aynı şekilde klimayı da ekran üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Çünkü ikon pakette eğer küçük ekran yani 8 inçlik bir ekran alırsanız klima kontrolünü buradan gerçekleştiriyorsunuz. Saklama alanlarına bakacak olursak burada genişçe bir sürgülü saklama alanı beni karşılıyor. 2 bardağı buraya çok rahat bir şekilde koyabileceğiniz. Aynı şekilde kolçak içerisinde ki kolçağı açarsan tabii. Aynı şekilde kolçak içerisinde de buradaki saklama alanı oldukça net. Şurada güzel bir nokta var ki az önce arkada belirtmiş olduğum 2 USB girişin burada da bizi karşıladığını görüyoruz. Çünkü sizin de az önce söylediğim gibi D segmenti SUV'lerde arkada 2 USB bize pek fazla sundukları söylenemez. Ancak bu araçta hem arkada oturan yolcular için 2 adet USB hem önde oturan yolcular için 2 adet USB bizi karşılamış ki aynı şekilde burada micro SD girişte bizi karşılıyor. Torpidoya bakacak olursak fena olmayan bir torpido bizi karşılıyor. Çok da büyük olmasa da burada sanki oturan yolcunun dizine değecek şekilde gözüküyor ancak çok da fazla sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Buradaki malzeme kalitesine baktığımızda üst kısımlarda deri kaplamanın yer aldığını görüyoruz. Burada her ne kadar bir piyano bilek kaplama olsa da asla göze batmıyor. Alt kısmında inseniz dahil burada da aynı şekilde şu şekilde baktığınızda da deri kaplama bizim karşımıza çıkıyor. Sadece torpidonun alt kısımlarına daha altları indiğimizde siyah plastik bir malzeme karşılıyor ki bu gayet tok bir ses var ve bence ileride sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Tabii ki en neticede 10.000-15.000 kilometreden sonra bizim nihai kararı burada verecektir.
Açıkçası ne yalan söyleyeyim, ben Kolos'u beğendim. Hatta hiç bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Ancak elbette tabii ki özellikle Skoda Kodiaq piyasaya çıktığı zaman bunun akıbeti belli olacak ki en çekişmeli rekabet D segmentte SUV'leri gerçekleşen bir gerçek. Bizden şimdilik bu kadar. Umarım önümüzdeki zamanlarda bu aracı test ediyor olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.